Arnavutluk, Avrupa'nın en yoksul 3. ülkesi ve aynı zamanda yolsuzluk konularıyla gündem olabiliyor. Ancak son zamanlarda bunlardan farklı bir şekilde gündeme gelmeyi başardı. Geçtiğimiz haftalarda ülkenin başbakanı Edi Rama, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamayla uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekti. Rama, Arnavutluğun başkenti Tiran'ın kalbinde Bektaşi Tarikatı Devleti adında yeni bir egemen devlet kurmak istediğini duyurmuştu. Evet, Avrupa her ne kadar Liechtenstein, Lüksemburg, San Marino ve Andorra gibi küçük devletleriyle tanınıyor olsa da aslında bu devletler asırlık bir geçmişe sahip. Ayrıca bağımsızlıklarını bu zamana kadar korumuş durumdalar. Günümüzde yeni bir devlet kurma fikri ise oldukça sıra dışı bir olay. Ancak Arnavutluk belki de yakın bir tarihte bu fikri gerçeğe dönüştürebilir. Birkaç ay önce Arnavutluğu ziyaret eden birisi olarak Kosova ile birleşme ihtimallerini anlattığım bir video çekmiş ve ayrıca ülkede yaşayan Bektaşilere dikkat çekmiştim. Ancak bu topraklarda bir Bektaşi devletinin kurulma ihtimali benim bile aklıma gelmemişti. Peki gerçekten de böyle bir şey yapılabilir mi? Arnavutluk hükümeti neden bu tarikat için bağımsız bir devlet kurmayı planlıyor? İşte tüm bu sorulara cevap vermeye çalışacağım. Videoyu beğenmeyi ve 100.000 aboneye sadece 1200 kişi kalmışken kanala abone olmayı unutma. Arnavutluk'ta yeni bir devlet kurulacağı haberi Avrupa basınına Müslümanların Vatikanı şeklinde yansımıştı. Haberin devamında bu ülkenin tamamen bağımsız ve egemen bir devlet olarak Bektaşi tarikatının manevi merkezi olacağı söyleniyordu. Gerçekten böyle bir şey yaşanırsa dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ın bu ünvanını devretmesi gerekecek. Fakat öncesinde gelin Arnavutluğun dini yapısına daha yakından bakalım. Ülkede Müslümanlar yaklaşık %60'lık yüzde ile çoğunluk pozisyonunda bulunuyor. Fakat Müslümanlar da kendi içerisinde ayrışıyor. Bu dilimin yaklaşık %5 ila %8'ini Bektaşiler oluşturuyor. Dolayısıyla Arnavutluk'ta Bektaşiliğin yaygın olduğunu söyleyebilirim. Genellikle ülkenin güney kısmında yoğunlaşmış durumdalar. Bu ülkede Bektaşiliğin yayılmasının en önemli nedenlerinden biri ise Osmanlı döneminde burada yaşayan Yeniçeriler. Çünkü Bektaşi tarikatı Osmanlı askeri sınıfı olan Yeniçeriler arasında oldukça yaygındı. Bu nedenle Bektaşilik Osmanlı yönetimi boyunca korundu. Fakat 1826 yılında 2. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı'nın kapatılması Bektaşi tarikatının Osmanlı İmparatorluğundaki etkisini azaltmıştı. Öte yandan Balkan coğrafyasındaki ülkelerin Osmanlı'dan ayrılıp bağımsız olmasıyla birlikte Bektaşilik özellikle Arnavutluk'ta varlığını sürdürmeye devam etti. Şu ana kadar Bektaşi tarikatı nedir diye merak ettiğinizi düşünüyorum. Kısaca söylemek gerekirse bu tarikat 13. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde kurulan Şii Sofist bir tarikat. İsmini ise Hacı Bektaşi Veli'den alıyor. Alevilik, Bektaşilik olarak da bilinen bu yol, İslam'ın daha mistik, barışçıl ve hoşgörülü bir yorumunu benimsediğini iddia ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse Bektaşi tarikatı, Osmanlı İmparatorluğu'nda farklı sosyal ve askeri tabakalar üzerinde önemli bir rol oynayarak büyük bir etki alanı kazanmıştı. Ayrıca Yeniçeriler de Bektaşi tarikatının birçok gelenek ve ritüelini benimsemişti. Böylece bu tarikat zaman içerisinde olağanüstü bir güç kazandı. Ancak Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve böylece tarikat için bir dönüm noktası yaşandı. Atatürk kapsamlı sekülerleşme reformları uygulayarak 1925 yılında Bektaşi tarikatı da dahil olmak üzere tüm tarikatları yasakladı. Bu yasak nedeniyle Bektaşi dervişleri ya ritüellerini gizli olarak sürdürmeye devam edeceklerdi ya da ülkeden ayrılacaklardı. Dolayısıyla bu dönemde birçok Bektaşi üyesi göç etmek zorunda kaldı ve Arnavutluğa sığındı. Ahmet Muhtar Bey Zağoğlu olarak bilinen ve ilginç bir siyasi kariyere sahip olan Kral Zago döneminde Arnavutluk hükümeti bu topluluğu kabul ederek onların dini inanç ve ritüellerini sürdürmelerine izin verdi. Aradan geçen zaman zarfında Bektaşilik Arnavutluk sınırlarında yayılmaya devam etti. Öyle ki günümüzde Bektaşi tarikatının dünya merkezi Tiran'da bulunuyor ve bu merkez dünya genelindeki üyelere ruhani ve örgütsel liderlik yapıyor. Gerçeği söylemek gerekirse Bektaşi tarikatı bu olay gündeme gelene kadar Arnavutluk'ta iyi bir itibara sahipti. Belki de Arnavutluk Başbakanı Edi Rama bu itibara güvenerek tarikatın ülke olması gerektiğine dair açıklamalar yaptı. Eylül ayının sonlarına doğru gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşan Rama, Bektaşi tarikatı için Vatikan modeline benzer bağımsız bir devlet kurma planını açıklamıştı. Bu plan Tiran'ın merkezinde yaklaşık 5 ila 10 hektarlık bir alanı, yani halihazırda Bektaşi dünya merkezini içeren bölgeyi egemen bir mikro devlete dönüştürmeyi öngörüyor.
Açıklanan plana göre bu alan tarikatın tam bağımsız bir devleti olarak hizmet verecek ve böylelikle dünyanın en küçük egemen devleti olma unvanını kazanacak. Öte yandan kurulacak olan bu mikro devletin kendi yönetimi ve bağımsız sınırları da olacak. Hatta mikro devletin Vatikan'ın Katolik Kilisesi için yaptığı gibi kendi üyelerine pasaport verebileceği bile konuşuluyor. Başbakan Edirama konuşmanın devamındaysa dini hoşgörü ve kültürel çeşitliliği savunan birisi olarak bu adımın Arnavutluğu hoşgörü ülkesi olarak tanıtma fırsatı sunduğunu belirtti. Ayrıca Bektaşi tarikatının Avrupa'da ılımlı ve liberal bir İslam örneği olarak İslam dünyasında önemli bir rol oynayabileceğini söylemişti. Peki kağıt üzerindeki bu plan gerçekleşebilir mi? Tam da bu noktada projenin artıları ve eksilerini daha yakından incelemek istiyorum. Öncelikle kurulacak olan olası bir mikro devlet dini hoşgörünün desteklenmesine katkıda bulunabilir. Ayrıca Bektaşi kültürel mirasının korunması ve devam etmesi açısından da önemli bir adım sayılacak. Egemen bir devlet statüsü, tarikatın geleneklerini ve manevi mirasını kendi başına koruması ve geliştirmesini sağlayabilir. Bunun yanı sıra bu devlet, uluslararası yatırım ve destek alarak dini merkezi genişletmek ve kültürel etkinlikler düzenlemek için fırsat bulabilir. Zaten Arnavutluk hükümeti bu proje sayesinde turizmin de gelişebileceğini düşünüyor. Onlara göre Tiran'daki bu yeni mikro devlet tıpkı Vatikan'da olduğu gibi dünyanın dört bir yanından turistleri ve inananları kendine çekebilir. Fakat bir Avrupalı veya dünya vatandaşı Bektaşiliği ne kadar merak eder? Sadece bunun için Arnavutluğu ziyaret eder mi? İşte bu tarz soruların cevaplarını ve yorumları size bırakıyorum. Öte yandan bu projeye karşı bazı eleştiriler de söz konusu ve bu eleştiriler hem Arnavutluk halkının bazı kesimlerinden hem de uluslararası camialardan geliyor. Sizlerin de bildiği gibi Arnavutluk çok farklı kültürün ve dinin bir arada yaşandığı bir ülke. Müslümanların, Hristiyanların ve diğer dini toplulukların nispeten barışçıl ve hoşgörülü bir şekilde bir arada yaşadığı nadir ülkeler arasında yer alıyor. Ancak Bektaşi tarikatının bağımsız bir devlet olarak resmen tanınması bu kırılgan dengenin sarsılabileceği endişesini doğuruyor. Bu sebeple özellikle diğer dini topluluklar ve toplumun geniş bir kesimi projeyi eleştiriyor. Ülkedeki Müslüman topluluğun çoğunluğunu temsil eden Müslüman Birliği de bu projeye şüpheyle yaklaşıyor ve projeyi faydasız ve gereksiz olarak nitelendiriyor. Muhalefet ve bazı Hristiyan temsilciler de bu durumun Arnavutluk Anayasası'na aykırı olduğunu öne sürüyor. Bektaşileri İslam çerçevesinden ayırarak onları ülkedeki dördüncü dini topluluk olarak saygı göstermek farklı bir şey, onlara bağımsız bir toprak ve resmi bir bağımsızlık tanımak farklı bir şey. İşte bu durum toplumda bölünmelere yol açabileceği için muhalefet tarafından eleştiriliyor. Çünkü böyle bir şeyin yaşanması durumunda diğer dini ve kültürel gruplar da benzer taleplerde bulunabilir. Gerçeği söylemek gerekirse işlerin bu şekilde ilerlemesi Arnavutluğu bölünmeye götürür ve Balkanlarda yaşanacak olası bir bölünme tüm bölgeyi etkisi altına alarak yeni bir savaş doğurabilir. Saymış olduğum tüm bu nedenler projenin gerçekleştirilmesini zorlaştıran engeller arasında yer alıyor. Ancak bu toplumsal eleştirilerin yanında anayasal zorluklar da bulunuyor. Arnavutluk Anayasası ülkeyi tek ve bölünmez olarak tanımlar. Bu da ülkenin milli kimliğine derinlemesine işlemiş bir ilkedir. Bu nedenle herhangi bir bölgenin ayrılmasını sağlamak için anayasa değişikliğine gitmek gerekecek. Bu değişikliğin yapılabilmesi için parlamentonun en az 3'te 2'sinin desteğini alması gerekiyor. Bu da oldukça zorlu bir süreç. Kısacası konuyu toparlayacak olursam Balkanlar tarihi boyunca etnik ve dini çatışmalarla şekillendi. Dolayısıyla burada yeni bir devlet kurma girişimi eski yaraları yeniden açabilir. Bu nedenle yeni devletin uluslararası olarak tanınması kolay olmayacak. Öte yandan birçok ülke ve uluslararası organizasyon dini devletleri şüpheyle yaklaşıyor. Bu da Bektaşi devletinin diplomatik süreçlerini zorlaştırabilir. Peki siz kurulması düşünülen bu devlet hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu arada yakında 100.000 abone varıcının üzerine geçeceğiz. Eğer beni desteklemek istiyorsan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. 100.000 abone özel videosu için Türkiye-Gürcistan sınırına gidip güzel bir belgesel videosu çektim. Bu güzel belgesel çok yakında yayında olacak. Bu yüzden bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu konu ilgini çektiyse ve Arnavutluk'la alakalı daha fazla video izlemek istiyorsan, ben birkaç ay öncesinde Arnavutluğu ziyaret eden birisi olarak 3-4 tane belgesel yayınlamıştım. Dilersen bu videoları da izleyebilirsin. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışta kalın.